Kasım ayına Boğa dolunayıyla birlikte başlıyoruz. Zaten Kasım genel olarak oldukça önemli bir ay olacak gibi duruyor. 1 Kasım civarında birçok kişi için hem Merkür Retrosu'na artık yavaştan giriş yapacağız. Yani gölgeli günler dediğimiz günlere gireceğiz. Hem de dolunayın arkasından gelecek olan Akrep Burcu'ndaki Uranüsyen yeni ay etkilerini oldukça güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Bana göre Kasım ayındaki bu yeni ay Boğa dolunayından bile daha belirleyici bir yeni ay olacak gibi görünüyor. Ama önce bu Boğa dolunayının etkilerini genel olarak ve yükselen burçlarınıza göre nasıl etkileyeceğini anlatmaya olabildiğince sade bir şekilde çalışacağım. Eğer ilk defa benimle karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını sizlerle bu kanaldan paylaşıyorum. Hem gezegen geçişlerinin hem dolunay hem yeni ay tutulmaların ya da döngülerin hayatımıza yansımalarını olabildiğince dediğim gibi sade ve derin bir dille sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğer siz de zamanın kalitesinden haberdar olmak isterseniz, gökyüzü enerjilerini doğru kullanmak isterseniz kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bir de videoyu içerikleri beğeniyorsanız da hype'layıp öne çıkartabilirsiniz. Böylece bilgiler daha fazla kişiye ulaşabilir. Şimdi artık Boğa dolunayının detaylarına geçelim. Bakalım bu dolunay neleri ortaya çıkartacak, hangi temaları tetikleyecek ve hangi burçlar daha güçlü hissedecek, hepsini tek tek anlatmaya başlıyorum. 5 Kasım Çarşamba günü saat 16:19'da Boğa burcunun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın yöneticisi Venüs olacak ve Terazi burcunda 28 derecede, yani artık böyle son derecelerde olacak. Üstelik böyle Venüs'ün bu dolunayla sadece bir tek açısı olacak. O da 150 derecelik Neptün'le olan açısı. Bu ne demek oluyor? Duygular, ilişkiler, değer yargılarımız konusunda biraz böyle belirsizlikler, hayal kırıklıkları veya bazı kararsızlıklarımız gündeme gelebilir demektir. Dolunaylar biliyorsunuz Ay ve Güneş'in karşı karşıya geldiği zamanlardır. Bir şeylerin daha net görünür olduğu, ortaya çıktığı zamanlardır. Yani ışık o konuya doğru odaklanıyor gibi düşünün. Bu dolunayın hemen öncesinde Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerine zaten giriş yapmış olacağız. Merkür Retrosu da işte 8-9 Kasım gibi başlayacak. Ama esas bana göre keskin dönem, yani kendini çok daha net belli eden dönem hemen o Merkür Retro'dan başlamadan önceki o bir haftalık gölgeli faz. Yani tam bu dolunay civarında geçmişten gelen konular, eski ilişkiler, eski konuşmalar veya yarım kalmış işleriniz tekrar gündeme gelebilir. Retro dolunayda aslında aktif olmadığı halde ben bunu söylüyorum. Çünkü dolunay zaten bir hafta önce etkilerine başlıyor ve bir hafta sonra da etkileri devam ediyor. Dolunay tam da o geçiş dönemine denk gelecek diyebilirim. Dolunay anında 8. evde Mars ve Merkür tabii ki kavuşumda olacak. Bu çok dikkat çekiyor. Yani zihinsel olarak çok aktif, hatta biraz da böyle hani kavgacı, keskin bir dil olabilir. Böyle bir enerji olabilir. Dolunay'ın yöneticisi Venüs de 7. evde yer aldığı için haritanın yükseleni zaten Koç burcunda. Yönetici Mars da dediğim gibi 8. evde. Şimdi bu tablo bize şunu anlatıyor aslında. İlişkiler, ortaklıklar, parasal konular, finansal konular, paylaşımlı paralar, bunlarla alakalı bir yüzleşme, netleşme, hatta ani kararlar ve bazı kopuşlar da yaşanabilir bu dolunay esnasında diyor. Venüs'ün Neptün'e olan o bahsettiğim açısı da duyguların karıştığı, böyle aldanmaların, aldatmaların, kendini kandırma gibi temaları tetikleyebilir. Parasal konularda da böyle daha çok dikkatli olalım. Birçok kişi için ilişkilerde gerçekle hayali ayırt etmek bazen zor olabilir. Bazen hissettiklerimiz o kadar hani yoğun olur ki onları bizler mutlak doğru zannedebiliyoruz. Ama Neptün bu noktada işte puslu bir perde yaratıyor oraya. Yani bir his gerçek olmayabilir. Yanlış sezebilirsiniz bir şeyleri. Bu dolunay ilişkilerde bir şeyleri sonlandırmak, bitirmek veya açıkçası yüzleşmek isteyenler için tabii ki etkili olabilir. Ama ani tepkilerle alınan kararlar Aralık ayında sonra pişmanlık getirebilir. Boğa dolunayının doğasına uygun bir şekilde, yani sabırla, temkinle ilerlemek en doğrusu olacaktır bu dolunay zamanında. Şimdi Boğa burcu dolunayları her zaman parayla, ekonomiyle, değerle, güven temalarıyla bağlantılı ilerler. Demek ki bu dolunayda da böyle hani istisna olmayacak, bu konular gündemde. Kendi değerimizi, finansal durumumuzu, sahip olduklarımızı birçok açıdan gözden geçirebiliriz. Ülke genelinde de zaten para piyasaları, işte ekonomik konular veya maddi güvence arayışımız belki 2 katına bu dönemlerde çıkabilir. Hep bir şeyleri bu sıralar garantiye almak isteyebiliriz. Yani bu dürtü bu dolunayla çoğalabilir. Anın haritasına ben baktığımda dolunay zaten hani 1. ev ve 2. ev aksı arasında, yani kişisel değerlerimiz, maddi kaynaklar alanında gerçekleşiyor.
Karşısında Merkür-Mars kavuşumu var. Bu da demek ki finansal konularda bizlerin ani kararlar ya da gergin konuşmalar, böyle sözlü patlamalar veya para kaynaklı bazı tartışmalara işaret edebileceğini gösteriyor. Yani ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun diyor. Bu nedenle bu dönem özellikle sözel tepkilerinizde dikkatli olmanız daha iyi olur. Böyle düşünmeden söylenen bir cümle, bir ilişki ya da bir iş ortaklığını tabii ki kopartabilir de. Aslında bu dolunay bizim ne istediğimizi ya da belki gerçekten neye değer verdiğimizi bize sordurtabilir. Daha doğrusu bunu ortaya çıkartabilir. Parayla, sevgiyle, güvenle ya da böyle sahip olduklarımızla olan ilişkimizde daha bilinçli olmamızı aslında istiyor bu dolunay. Bir süredir böyle belirsiz olan konularınız varsa bunlar netleşecektir. Özellikle Ekim ayından geliyorsa. Uzun zamandır beklediğiniz haberler, finansal sonuçlar veya duygusal açıklamalar bu dolunay zamanı gelebilir. Ama dediğim gibi gözlemci kalmakta fayda var. Gölgeli günlerdeyiz. Yani henüz Merkür Retro'ya tam girmediği için alınacak bazı kararlar ileride değişebilir. O yüzden Kasım ayında mümkün olduğunca izleyin, gözlemleyin, acele etmeyin derim. Bu dolunay özellikle boğalar, akrepler, oğlaklar, başaklar, yengeçler ve balık burçlarına daha destekleyici etkiler sunuyor. Yani toprak ve su grupları için daha böyle tamamlayıcı, netleştirici, biraz daha huzur bulma enerjisi aktif olabilir. Tabii şahsi haritanıza göre bu etkiler değişecektir. Başka etkiler de alıyor olabilirsiniz. Ama hani Aslan burcu, Kova, hadi akrepler de biraz da böyle hani boğalar sabit etkiler olduğu için gerginlikler yaratabilir. Bir şeyleri bırakmak, teslim olmak, sabretmek dersi daha fazla ön planda olabilir. Zaten Kasım bu 4 burç için oldukça önemli. Şimdi genel olarak bu dolunay bir şeyleri sonlandırmak değil, gerçekten neye tutunmaya değer olduğunu fark etmekle alakalı. Bunu öncelikle hani biraz daha bastırmak istiyorum üstüne. Kasım ayının bu boğa dolunayı enerjisi bize hem sabrı hem duygusal gerçekliği aslında hatırlatıyor olacak. Geçmişle yüzleşmek, değerlerimizi yeniden tamamlamak ve duygusal olarak neyi sürdürmek istediğimizi fark etmek için çok güçlü bir dönem. Böyle ara dönemler, ana dönemlerdeki tutum ve davranışları belirler, bilginiz olsun. Siz de bu süreçte gelen işaretleri çok iyi gözlemleyin. Çünkü gökyüzü bazen bize böyle biraz fısıltıyla konuşuyor. Bunu duymayı bilmek gerekiyor bu dönemlerde. Şimdi bu genel temayı anladıysak yükselen burçlarınıza etkisine geçelim bakalım neler var. Yükselen koçlar, boğa dolunayı sizin ikinci evinizde meydana gelecek. Şimdi bu dolunay sizin demek ki maddi konularınızı, gelir gider dengenizi, sahip olduklarınızla alakalı bazı farkındalıklar getirecek. Uzun zamandır belki de emek verdiğiniz bazı konular var. Bunlar için somut bir gelişme bu dönemde elde edebilirsiniz. Boğa somutlukla ilgilidir çünkü. Finansal anlamda istikrar sağlama ya da kazançlarınızı böyle güvenceye alma ihtiyacı ön plana daha fazla çıkabilir. Kendinize verdiğiniz değeri de hatırlatabilir tabii ki. İlişkilerde karşılığını görmek isteyebilirsiniz bu değerin. Bu dönem çok da fazla acele kararlar vermek yerine gözlemci kalmak daha faydalı olabilir. Tabii ki para giriş çıkışlarınız bu süreçte daha da yoğunlaşabilir. Bunlarla biraz kafanızı yorabilirsiniz. Belki banka, işte maaşlar vesaire gündeminize gelebilir. Dolunay süreci size hem içsel güveninizi hem de yaşamın maddi yönünü daha sağlam temellere aslında oturtma fırsatı da sunabilir. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunay başka alanlara temas edebilir. Dolayısıyla farklı etkiler de alabilirsiniz. Ama umarım sizin için kolaylıkla ilerler konularınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı da atlamayınız. Boğa ve yükselen boğalar, boğa dolunayı sizin birinci evinizde meydana geliyor. Yani sizin dolunayınız, sizin kararlarınız, sizler sahnedesiniz demektir. Hayatınızda görünür bir dönem başlıyor. Aslında kimliğiniz, duruşunuz ve yönünüz değişebilir bu dolunayla beraber. Bazı ilişkilerde ya da iş konularında artık böyle son kararınızı verme sürecine, raddesine gelebilirsiniz. Artık sizi geride tutan etkilerden uzaklaşmak, böyle kendi sınırlarınızı belirlemek ve daha kararlı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Fiziksel olarak da bir yenilenme süreciniz olabilir. İşte imaj değişikliğiniz ya da kendinize bazı yatırımlar yapmanız da söz konusu olabilir. Bu dolunay size daha fazla bir özgüven getirebilir, kazandırabilir ve yeni bir başlangıcın da kapısını sanki böyle hafiften aralayacak gibi duruyor. Şimdi hepimizin haritasında tabii ki bu dolunayın temas ettiği alanlar başka da olabilir. Farklı etkiler de alabilirsiniz. Umarım sizler için de kolaylıkla ilerler konularınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da atlamayınız. İkizler ve yükselen ikizler, bu dolunay sizin 12. evinizde meydana gelecek. Şimdi 12. eve baktığımızda
zihinsel olarak içe çekildiğiniz, geçmişle hesaplaştığınız ve farkındalık kazanma sürecini başlattığınız bir dönem. Bazı konuların perde arkasındaki yönleri ortaya çıkabilir. Şimdi sezgileriniz de güçlenecek zaten. Kaygı ve korkularınız sanki biraz böyle daha görünür olacak gibi duruyor. Gizli kalmış duygularla yüzleşebilirsiniz. Artık sizi yoran bir düşünce ya da alışkanlıktan da kurtulabilirsiniz bu süreçte. Şimdi bu dolunay dinlenmek için, kendinize belki alan açmak için veya ruhsal olarak bir dengeyi bulmak için aslında uygun bir zaman. Fiziksel olarak da tabii ki böyle uykudur, işte beslenme düzeninizdir, sağlık konularıdır. Bunlarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü uyku düzensizlikleri bu dolunay tabii ki yaratabilir. Bir şeyleri çok aydınlatacağı için zihninizde kendinizi duygusal olarak yenileme şansı bulabilirsiniz. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunayın etki ettiği alanlar farklı farklı. Sizinkinde de aynı şekilde olabilir ve farklı etkiler de alabilirsiniz ama umarım sizin için de kolaylıkla geçecek bir dolunay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler, boğa dolunayı sizin 11. evinizde meydana geliyor. Şimdi arkadaş çevreniz, sosyal ilişkileriniz veya böyle geleceğe dair bazı hedeflerinizle alakalı netleşmeler olabilir bu süreçte. Şimdi bir grupta veya ekip içinde veya böyle sosyal bir ortamda yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Uzun süredir belki beklediğiniz bir işte proje vardır, bir iş vardır veya bu bir dileğiniz bile olabilir. Bunlar daha görünür hale gelebilir. Bunun için de bazı somut adımları attığınız dönemde bu dolunay olabilir. Aynı zamanda bazı arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı zaten bir mesafe koyma ya da bir yön değiştirme kararı da yine gündeme gelebilir. Şimdi bu dolunay size yeni hedefler belirleme konusunda kimlerle aynı yolda ilerleyeceksiniz, işte istemediğinizi fark ettiğiniz şeyler olabilir, bazı fırsatları getirebilir. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunayın temas ettiği yerler farklı farklı da olabilir. Farklı etkiler de bunun üzerine alabilirsiniz demektir. Umarım sizler için de kolaylıkla geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar, boğa dolunayı sizin tabii ki 10. evinizde gerçekleştiği için sizin için de böyle belirgin etkiler alabilirsiniz demektir. Kariyer, statü, toplum önündeki duruşunuzla alakalı önemli gelişmeler tabii ki yaşanabilir. Şimdi uzun süredir emek verdiğiniz bir işin sonucunu bu dönemde alabilirsiniz. Ya da yöneticilerinizle alakalı, patronlarla ilgili bir konuda netleşebilirsiniz ya da onların durumları netleşebilir. Toplumsal imajınız, görev değişikliği veya bazı sorumluluk artışları gündeme de gelebilir. Bu süreçte böyle sabırlı davranmak gerekiyor. Geçmiş deneyimlerden biraz daha ders çıkarmak gerekiyor. Dolunay aynı zamanda aile ve iş dengesiyle ilgili farkındalıklar da getirebilir. Aile içinde bir konu nihayete bu zamanda erebilir. Şimdi profesyonel alanda kalıcı bir karar alma ya da yeni bir yön belirleme zamanından geçiyor olabilirsiniz. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunayın temas ettiği yerler başka başka. Dolayısıyla farklı farklı etkiler de alma potansiyeliniz var. Ama umarım sizler için de kolaylıkla geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayınız. Başak ve yükselen Başaklar, boğa dolunayı sizin 9. evinizde meydana gelecek. Şimdi burası zaten çok geniş bir alan olduğu için işte hayata bakış açınız, inançlarınız, eğitimler, seyahatler veya yurt dışı bağlantılı konular bu sıralarda gündeme daha fazla gelebilir. İşte pasaporttur, vizedir, bilet almak vesaire gibi. Yeni bir bilgi öğrenmek, bir eğitime başlamak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir yolculuğu planlamak da bu dönemde isteyebilirsiniz. Şimdi kariyerinizde veya böyle özel hayatınızda sizin ufkunuzu genişletecek bazı ek fırsatlar da gelebilir. Bu dolunay size aslında yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve farklı düşünme biçimlerini benimsemenize de yardımcı olacak gibi duruyor. Şimdi aynı zamanda bu tabii ki hukuki veya akademik süreçlerinizde bir netleşme de yaşanabilir. Böyle bir süreciniz varsa olaylara daha tabii ki geniş perspektiften bakmak size içsel bir dengede sağlayacaktır. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunay başka başka alanlara da temas edebilir. Başka başka etkiler de bunların üstüne alabilirsiniz. Umarım sizler için de kolaylıkla ilerler süreçleriniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler, boğa dolunayı sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Şimdi bu ev hem duygusal hem maddi anlamda bağlılıkları, işte paylaşımları, krizleri veya dönüşümleri temsil ediyor. Bu dolunay uzun süredir belki sizin içeride bastırdığınız duygularınızı, gizli kalmış konuları veya finansal bir meselenin daha görünür olmasını sağlayabilir. Ortak kazançlar, eşiniz varsa eşinizin gelirleri
ilişkileri, miras varsa işte onlarla ilgili sigorta, kredi, banka, bu konularla alakalı bir netlik gelebilir. Aynı zamanda ruhsal olarak da böyle derin bir arınma sürecinden geçebilirsiniz. Artık sizi yoran, enerjinizi tüketen bir bağımlılığı bırakabilirsiniz. Bir ilişki içinde böyle güç ve güven temaları bazı testlerden tabii ki geçebilir. Bu dolunay sonuçta duygusal cesaret işte ve içsel bir kazanımı getirecek. Korkularınızla yüzleşmek ya da kendi gücünüzü fark etmek için aslında çok güzel bir dönem. Hepimizin haritasında tabii ki başka alanlara temas edeceği için farklı etkiler de alabiliriz. Ancak sizin için umarım hepsi kolaylıkla geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayınız. Akrep ve yükselen akrepler, dolunay sizin 7. evinizde, yani ilişkiler, ortaklık alanınızda meydana geliyor. Tabii ki gündem sadece bunlar değil ama bu dönem uzun zamandır süren bir ilişkinin yön değiştirmesi, bir ortaklığın belki sonlanması ya da bir bağın daha fazla güçlenmesi gibi bazı dönüm noktalarını getirebilir karşınıza. Karşınızdaki kişiyle aranızdaki denge, karşılıklı beklentiler, sevgi alışverişi bu süreçte daha netleşiyor. Bazı akrepler için bu dolunay belki evlilik, nişan ya da böyle önemli bir iş ortaklığını gündeme taşıyabilir. Diğerleri içinse bir ilişkinin gerçek yüzünü görmek, duygusal anlamda bir sınır çizmek gündeme tabii ki gelebilir. Şimdi bu dolunay benle biz arasındaki bir dengeyi sağlamanız açısından sizi destekleyecek. Yani yaşayacağınız gündemler bunlarla ilgili olabilir. Karar verirken öfke yerine sakinlikten yana olmanız uzun vadede sizi güçlendirecektir. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunay başka yerlere temas edebilir. Farklı etkiler de alabilirsiniz demektir bunların üstüne. Umarım sizin için de kolaylıkla ilerler. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Yay ve yükselen yaylar, boğa dolunayı sizin 6. evinizde meydana gelecek. Yani iş, günlük düzeniniz, sağlık ve sorumluluk alanında etkili olacak gibi duruyor. Bu dolunay emek verdiğiniz bir işin sonucunu alabileceğiniz, bir düzen değişikliğine gidebileceğiniz veya böyle sağlığınızla alakalı da bazı farkındalıklar kazanabileceğiniz bir dönem diyor gökyüzü. İş ortamınızda görev değişikliği, ekip içinde böyle yeniden bir yapılanma ya da yeni bir düzen kurma ihtiyacı da doğabilir. Bedeninizin size verdiği sinyallere bu dönemde lütfen kulak verin. Önemli olacak böyle yorgunluk, stres, işte uyku düzeninizle alakalı bir takım konulara dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Bu dolunayla birlikte aslında yaşamınızı daha sağlıklı, daha böyle pratik, daha dengeli hale getirmek mümkün olacaktır. Bu alana ışık tutacak çünkü. Gereksiz yüklerden de kurtulmak ve sadece gerçekten işe yarayan şeylere yönelmek sizi rahatlatacaktır bu dolunayda. Hepimizin haritasında başka yerlere temas edebilir. Bu dolunay aklınızda olsun. Farklı etkilerde mutlaka alırsınız. Umarım sizler için de kolaylıkla ilerler. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayınız. Oğlak ve yükselen oğlaklar, boğa dolunayı sizlerin 5. evinizde meydana geliyor. Demek ki böyle kalbinizde işte yaratıcılığınız, aşk hayatınız ve hayatı keyifle yaşama biçiminiz bu dolunayla birlikte biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Aşkta veya böyle bir ilişkide işte içinde ne kadar mutlu olduğunuzu, kendinizi ne kadar ifade edebildiğinizi hani bu dönem fark edebilirsiniz. Bazı oğlaklar için bu dönem romantik bir farkındalık, bir ilişkinin olgunlaşması veya bitmesi anlamına da gelebilir. Yaratıcı projelerde görünürlük kazanabilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir işte de tabii ki başarı da elde edebilirsiniz. Ayrıca çocuklarınız varsa bunlarla alakalı da bir şeyler sonuçlanabilir ya da onların hayatında önemli bir gelişme de olabilir. Dolunay size hayatın tadını çıkarma konusunda bazı hatırlatmalar yapacaktır. Bu sinyalleri mutlaka alın. Her şeyin kontrolünüzde olması gerekmediğini, bazen kalbinizin rehberliğine de güvenmeniz gerektiğini, bunun önemli olduğunu dediğim gibi sizlere hatırlatabilir. Hepimizin haritasında tabii ki bu dolunay başka yerlere temas edecektir ve farklı etkilerde benim söylediklerimin üstüne alabilirsiniz. Umarım sizin için de kolaylıkla ilerler süreçleriniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Kova ve yükselen kovalar, bu dolunay sizin 4. evinizde, yani ev, aile, kökler, işte duygusal temeller alanınızda gerçekleşecek. Demek ki ev düzeninizde, bir yaşam alanınızda, aile ilişkilerinizde veya içsel güvenliğinizle ilgili bir dönüm noktası haline de gelebilir. Taşınma, ev alım satım ya da aile bireyleriyle bir konuşma veya geçmişle ilgili bir yüzleşme de bu dönem gündeme gelebilir. Bu dönem iç dünyanızı hani böyle yeniden işte düzenlemek, kendinizi daha güvende hissettiğiniz bir temel kurmak için destekleyici olabilir. Aile içinde uzun süredir bastırılan bir konu açıkçası açıklığa kavuşabilir, netleşebilir. Yer değişimi ya da belki bir kira işiniz var. Bunlarla
ilgilenebilirsiniz. Ayrıca bu dolunay böyle iş ve özel yaşam dengenizi de bir tık böyle testten geçirebilir. Artık nerede köklenmek istediğinize, kime güvenmek istediğinize dair içinizde bir netlik kazandırabilirsiniz. Hepimizin haritasına göre bu dolunayın etkileri başka alanlara da temas edebilir ve farklı etkiler de alabilirsiniz. Umarım sizler için de kolaylıkla ilerler. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayınız. Balık ve yükselen balıklar, boğa dolunayı sizlerin 3. evinizde gerçekleşecek. Yani iletişim, yakın çevre, kardeşler ve böyle düşünce biçiminizle alakalı bir şeyleri etkileyecek bir süreç. Bu dönem zihinsel olarak çok aktif olabilirsiniz. Zihninizden bir dünya şey geçebilir. Uzun süredir aslında düşündüğünüz bir konu vardır ve bu süreçte netleşebilir. Önemli bir konuşma veya bir kararda gündeme gelebilir. Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız veya komşularınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yani onların da hayatındaki gelişmelerden dolayı siz etkilenebilirsiniz. Bir eğitim sürecini tamamlayabilirsiniz. Bir fikir projesini duyurmak ya da böyle yazılı sözlü iletişimle görünür olma zamanı diyebiliriz. Ancak böyle hani Merkür-Uranüs etkisinden dolayı bu dönemde iletişim aniden şekil değiştirebilir. Sözleriniz güçlü, etkileyici ama aynı zamanda kırıcı olmamaya da lütfen dikkat edin. Bu dolunay zihninizi sadeleştirip duygularınızı daha açık ifade etme fırsatı da size sunabilir. Hepimizin haritasında başka alanlara bu dolunay tabii ki temas edebilir. Başka etkilerde yani farklı etkilerde mutlaka alırsınız bu söylediklerimin üstüne. Umarım sizler için de kolaylıkla ilerler. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayınız.